Chongqing'den herkese selam, günaydın arkadaşlar. Chongqing'de ikinci günüm. Sabah erkenden kalktım, şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bugünkü planım nehrin diğer tarafına geçmek açıkçası. Şehrin bu yüksek gökdelenlerini, yüksek binalarını nehrin diğer tarafından görmek, fotoğraflamak, özellikle gezmek istiyorum. Videomuza devam ediyoruz tüm hızımızla. Şimdi buradaki Jialing Nehri'nin ikonik köprüsünün üzerinde yürüyüş yapacağım. Tianzimen Köprüsü. Tianzimen Köprüsü Jialing Nehri'nde yer alan en önemli köprülerden birisi. Nehir boyunca zaten gördüğünüz kadarıyla birçok farklı köprü var. Ancak burası en ikonik olanı. Ve görmüş olduğunuz üzere bu köprünün alt kısmından, şu kısımdan metro geçiyor arkadaşlar. Üst kısmında ise araçların geçişi için yol var. Köprü bu şekilde iki katlı bir köprü. Bakın bu şekilde insanlar yürüyüş yapıyorlar burada. Sabah spor için koşu burada gerçekten çok güzel olmalı. Şimdi köprüden karşıya geçtik, Yarımada'dayız. Yarımada'dan şehrin diğer tarafına geçmek istiyorum. Neden? Çünkü orada Laojindong denilen bir bölge var. Oraya gideceğim. Oradaki tepeyi ziyaret edip Chongqing şehrinin panoramik videosunu çekmeye çalışacağım. Bu şehirde trafik o kadar karmaşık ki yani bir yol ayrımında kafanız karışsa, yanlış bir yola girseniz kendinizi şehrin diğer tarafında bulabiliyorsunuz. Köprünün diğer tarafından karşıya geçmek zorunda kalıyorsunuz ve geri dönüşü de yok. Ancak bunun güzel tarafı İstanbul gibi değil tabii. Köprü ücreti alınmıyor. En azından şehir içindeki bu köprülerde herhangi bir ücret alınmıyor. Az önce kendime kahve sipariş ettim. Kahvemi içerken hemen yan kısmında Lohan Tapınağı'na ulaştım. Lohan Tapınağı bu gökdelenlerin arasında yer alan eski bir Budist tapınağı. Şimdi birazdan bu tapınağı ziyaret etmeye çalışacağım. 20 yuanmış arkadaşlar. Ni hao. 20 yuan. Şimdi biletimi aldım ve Lohan Tapınağı'na giriş yapıyorum arkadaşlar. Ni hao. Yang Wei.
Chongqing şehri modern Çin'in ve tarihi Çin'in bir ürünüdür aslında. İnsanlar burada devasa binaların, devasa ticaret merkezlerinin arasındaki bu harikulade tapınağı sadece 20 yuan ödeyerek gezebiliyorlar. Ve buradaki tapınağın içerisindeki ilginç heykelleri ve ilginç ambiyansı hissedebiliyorlar içlerinde. Ve hala etrafında onlarca, yüzlerce gökdelen olmasına rağmen buradaki tapınak yine inci gibi parlamakta ve güzelliğiyle insanları büyülemekte arkadaşlar. Buraya geldiğinizde kesinlikle tavsiye ederim burayı ziyaret etmenizi. Kısaca sizlere bu güzel tapınağı da göstermek istedim. Hello. Hello. Kıyı. Money. Yan kıyı mı? Buyurun谢, bye bye. Taksiyle kısa bir yolculuktan sonra Laojingdong Dağı'na, Laojingdong mağarasına geldik. Şimdi burada giriş yapıp Taoizm için önemi büyük olan bu mağarayı ziyaret edeceğiz. Biz bu yaşımızda bu kadar zorlanıyoruz. Küçücük çocuklar bile bu dağa tırmanabiliyor arkadaşlar. Usanlama. Güvenlik görevlisine 2 dakika bana müsaade etmesini söyledim ve dağın zirvesine çıktım arkadaşlar. Wow. Bakın bu tarafta arkamda yarımadayı görebiliyorsunuz. Diğer tarafta ise Chongqing şehrinin geri kalanını. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi aşağı iniyoruz. Laojingdong mağarasına geldik. Laojing mağarası. Burası Taoizm için gerçekten çok önem arz eden yerlerden birisi. Bakın arkadaşlar. Taoizm olduğu kadar burada Budizmle alakalı şeyler de yer almakta.
Eski krallık, Çin'in eski krallığına ait. Burada duvar resimlerini görebilmektesiniz. Şimdi yukarı çıkıyorum. Burada yer alan bu tapınak Chongqing şehrini tam olarak tepeden görebilen bir tapınak. Harika bir manzarası var. Ahşap işçiliği yine burada harika. Çok fazla restore edilmemiş. Bakın boyaları kabarmış. Çok eski görünen bir tapınak. Bakın burada görmüş olduğunuz bu kabartmalar İmparatorluk döneminde kalma ve burada da Yuan hanedanlığına ait olduğu yazıyor. Buradaki duvar resimleri. Şu anda bu tapınağın son katındayız. İlginç oymalar var burada. Bunlar taş oymaları. Ve karşınızda muhteşem Chongqing manzarası. Ancak sanırım buradan içeri giremiyoruz ne yazık ki. Kapıları kapalı. Burası da bu bölgenin mağaranın uzandığı yer. Ne yazık ki kapanacağı için giriş yapmıyorum şimdi. Sıkıntı yapmak istemiyorum. Güvenlikle uğraşmak istemiyorum çünkü arkadaşlar. Şu kabartmaların güzelliğine bakar mısınız? Bu dönemin tarihini yansıtan harika kabartmalar. Yine burayı özel kılan şeylerden birisi de bu. Budizm'den farklı olarak Taoizm de yine Çin için önemli dinlerden birisi. Bakın insanlar buraya para sıkıştırmışlar ellerine. Buradaki küçük kabartmaların üzerine. Aşağı indik. Şu an giriş bölgesindeyiz. Giriş kapısındayız. Biz arka taraftan geldik araçla. Taksiyle geldiğimiz için. Dağın önce zirvesine tırmanıp sonra tekrardan aşağı indik. Önce buradaki görmüş olduğunuz tapınağa. Ondan sonra buradan kısmen aşağı doğru inerek buraya ulaştık arkadaşlar. Söylediğim gibi burası Taoizm için çok önemli yerlerden birisi. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet ilgi çekici, harika yerlerden birisi bana göre. Şimdi arkadaşlar burada Marriott Otel var. Buradan manzaranın çok güzel olduğunu duydum ve ayrıca ücretsiz olduğunu duydum Çinli sayfalarda. Ve bu yüzden buraya geldik. Ücretsiz bir şekilde bu binanın, bu otelin zirvesine çıkabildik. Ve buradan manzara gerçekten harika görünüyor. Marriott Oteli'nden çıktım ve taksiyle beraber Hong'an Tapınağı'na, Hong'an binasına geldim.
Wow. Şu anda Hongen Tapınağı'ndayım. Evet biliyorum yüzüm karanlık görünüyor ama arkamdaki büyük harika mimariyi size göstermek istiyorum. Bana her zaman burası lotus çiçeğini andırıyordu ve hala da öyle. Hongen Tapınak Parkı'nı ziyaret ederseniz ücretsiz bir şekilde buraya giriş yapıp buraları gezebilirsiniz arkadaşlar. Bugün birçok yere gittim, birçok farklı yere gittim. Lohan Tapınağı dışında hiçbir yerde Marriott Otel'in çatısında bile ücret ödemedim. Girişler ücretsiz, birçok yerde ücretsiz. Bazı yerlerde küçük ücretler alınabiliyor. Hongen Tapınağı Parkı'ndan aşağı indim dostlar. Şimdi yolum Hongyadong. Hongyadong bildiğiniz üzere Chongqing şehrinin en önemli yerlerinden birisi. Orayı en sona saklamamın sebebi uzun bir yürüyüş yapmam gerektiğinden ötürü. Hongyadong'da görüşürüz. Ve uzun bir taksi yolculuğundan sonra Hongyadong bölgesine geldim arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz Hongyadong, Çin'in en çok ziyaret edilen yerlerinden, turizm noktalarından birisi. Hatta zaman zaman Çin'deki yasak şehrin bile aşan turist sayısına sahip. Bu insanlar burada olmalarının tek bir sebebi var. Buradaki en iyi görüntüyü yakalamaya çalışıyorlar. Hepsi bunun için ya fotoğrafçılara para ödüyor ya da kendi imkanlarıyla fotoğraflarını çekiyorlar. Biliyorsunuz Çinliler gerçekten görüntülerine, dış görüntülerine, özellikle güzelliğe çok önem veren bir halk. Hongyadong genel olarak Chongqing mimarisini ele alarak inşa edilmiş bir turizm bölgesidir. Biliyorum çok fazla gürültü var. Burası Çin'in en çok turist alan yerlerinden birisi. Chongqing'in en önemli ve en çok turist alan yerlerinden birisi. Hayao Miyazaki'nin Ruhların Kaçışı isimli animesi ve buna benzetilen Hongyadong özellikle bu yüzden çok fazla turist çekmekte. Buradaki en kötü şeylerden biri ise orada konuşurken yüksek sesi çıkaran aletler, hoparlör tarzı şeyler kullanıyorlar. Mikrofondan konuşarak hoparlörden sesi insanlara duyurmaya çalışıyorlar. İğrenç derecede bir ses kirliliği var. Ve çok kalabalık. Normalde aslında daha kalabalık. Özellikle daha önce geldiğimde burada videosunu çekmiştim. Çok kalabalıktı arkadaşlar. Ancak bugün özellikle Çin'de milli bayram olması halinde bile o kadar fazla kalabalık göremedim ben. Rahatça videomu ve fotoğraflarımı çekip buradan ayrılıyorum. Hongyadong'un içine girmeye çalışacağım.
Bakın burada bu şekilde anons veriyorlar. Ve bunu sadece güvenlik güçleri ve polisler yapmıyor. Bununla birlikte burada fotoğraf çekmek için yarışan fotoğrafçılar var. En çok fotoğrafı çekmek, en çok işi yapmak için kendilerine bu şekilde anons yapıyorlar. Ve aşırı derecede ses kirliliği oluşturuyorlar. Bakın bunlar. Ha, 多少？四张照片多少？4张照片。对。100块。100块。啊，一张是25块。是30块钱起拍，30块钱一张，然后100块钱起拍。啊，一张是30块。对。好，谢谢。谢谢。Bir fotoğraf 30 yuan, 4 fotoğraf 100 yuan arkadaşlar. 坐船游江的游客，请到这边指定售票处购票登船。游船即将出发，请抓紧时间。哎，帅哥拍照啊！拍照也需要的吗？那个穿了衣服脱了。Buradaki bu yapı antik bir yapı değil arkadaşlar. Tarihi bir yapı değil. 2006'da açılışı yapıldı. Turizm noktası olarak geliştirilmiş. Çinliler gerçekten kendi halkının neler sevdiğini çok iyi biliyor. Ve bundan ötürü de ilgi çekici yerler inşa ederek buraya turist çekmeye çalışıyor. Vallahi şarkıyı duyar duymaz buraya geldim. Tam da yemek arıyordum, yiyecek bir şeyler. Burada Uygur kardeşlerimiz çalışıyorlar. 你叫什么名字？你叫什么名字？对。斯卡蒂尔。你去过土耳其吗？你去过土耳其吗？新疆的对。我还没去过新疆。啊，外国你们还没去过外国。我本来是土耳其人。啊，谢谢。Geçen sene geldiğim dondurmacı hala burada. Kendisi Kazak. Kazakistanlı Türklerden. Burada Çin'de Türk dondurması satıyor. 啥什么？哈喽，124，多少48， ？48吧。 30，这种就是48的这种。啊，谢谢，我们没时间，不好意思。好，OK， 不是茶。 Gördüğünüz gibi özel ilginç kameralarla burada kulak temizliği yapıyorlar. 我是土耳其的。土耳其刚才在卖冰淇淋呢。对对对，他们本来是哈萨克人。哦，你的中文真的挺好的。啊，谢谢。哦。我来自土耳其，我是土耳其人。哦，我来自中国。你来自中国吗？你呢嘛？哪个城市？中国的哪边？成都。
成都，旁边。我也就在成都，哦，在学习川大读书。川大读书。对，哦，川大哪个校区啊？江安下去。江安校区，确实是成都人。成都江安校区。Bakın arkadaşlar yol üstünde neler buldum. Bu şekilde yerde görmüş olduğunuz bu kartlar. Burada bu kartları yerlere atıyorlar arkadaşlar. Ve bunu Çin'de çok fazla yapıyorlar. Her yerde buna denk geldim. Çin'in Chongqing şehrinden, Hongyadong'dan videoyu burada sonlandırıyorum. Bu köprüyle başladık, bu köprüyle bitirdik arkadaşlar. Bana destek olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.